Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugünkü videomuza geçmeden önce beğeni ve yorumlarınız kanalımızın algoritması açısından oldukça önem arz etmekte. Eksik etmediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim diyorum ve bugünkü ilk konu başlığımıza geldiğimizde hep birlikte bir vefaya uzanacağız. Nasıl vefa? Kıymetli dostlar, Sayın Temel Kotil bizim değişimizle müjdelerin adamının görevi geçtiğimiz günlerde son buldu. Sayın Temel Kotil'in 2016 yılından beridir gerçekleştirmiş olduğu TUSAŞ'taki genel müdürlük pozisyonu geçtiğimiz günlerde yeni bir isme verildi. Mehmet Bey'e verildi. Şimdi kıymetli dostlar, tabii biz müjdelerin adamını anmazsak olur mu? Gerçekten de ayıp olurdu. İlk haberi aldım. Yani yalana gerek yok. Hadi be dedim. İnşallah dedim asparagastır. İnşallah dedim uydurma bir haberdir. Çünkü kıymetli dostlar, Sayın Temel Müdürümüz çok sevilirdi. Aynı böyle İsmail Bey gibi. Biz ilk İsmail Demir'i hatırlarsanız müjdelerin adamı demiştik. Daha sonrasında İsmail Bey'in gidişi zaten bize bir darbe vurdu. Son olarak işte geçtiğimiz günlerde ikinci müjdelerin adamı. O da görevini bıraktı. TUSAŞ'taki görevini başka bir isme devretti. Müjdelerin adamları teker teker gidiyor ama yeise kapılmaya gerek var mı? Tabii ki de yok. Müjdelerin adamı tükenmez. Şunu belirtmek istiyorum. Bizde ayrı yerleri vardı. Her ikisinin de. Sayın Temel Kotil. Şimdi geçmişine bir bakıyoruz. Maşallah adam yani zehir gibiydi. Türk Hava Yolları'na el atmıştı. Türk Hava Yolları'nı zaten yani kat be kat arşa çıkarttı. Şu an Türk Hava Yolları harbi hava yolu olmuştu. Uluslararası anlamda bir hava yolu olmuştu Sayın Temel Kotil'in döneminde. Daha sonrasında Sayın Temel Kotil TUSAŞ'a da bir el attı ve kendisi zaten sosyal medya paylaşımında, Twitter'da X üzerinden yapmış olduğu paylaşımında hepsini saymış. Hürjetler, işte Anka 3'ler, Kaanlar, bunların hepsini hep birlikte gördük. Herkese teşekkür ederim demişti. Sayın Temel Kotil TUSAŞ'la o kadar özdeşleşmişti ki yani TUSAŞ'ın adını bilmeyen belki de Sayın Temel Kotil'den sonra TUSAŞ'ın anlamını öğrenmişti. Milli Muharip Uçak Kaan'ın ne anlama geldiğini Sayın Temel Kotil sayesinde öğrenmişti. Hatta hiç unutmam, Sayın Temel Kotil o kadar içimizden birisiydi ki canlı yayın esnasında kendi cep telefonu numarasını dahi kamuoyuna rahatlıkla verebilecek birisiydi. Gerek Teknofestler'de gerekse farklı organizasyonlarda yanına gittiğinizde o gülen yüzü hiçbir zaman eksik olmazdı. İnşallah bundan sonraki süreçte kıymetli dostlar, Temel Müdürümüz daha ileri bir pozisyon, daha böyle kritik bir noktaya yerleştirilir. Çünkü Temel Müdürümüze bizim çok ama çok ihtiyacımız var. İsmail Demir, müjdelerin adamı, hatırlayacağınız üzere Karabüye, Kardemir Çelik'e gönderilmişti. Orada çok stratejik çelik çalışmaları, zırh çalışmaları yaptı zaten bilinmekte. İnşallah önümüzdeki günlerde bir haber görürüz de eski TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil şu kadar kritik bir işte genel müdürlük pozisyonunda görev alacak diye bir haber görürüz de gerçekten de içimize de bir su serpilmiş olur. Tabii ki de TUSAŞ tesislerinde Hürjet bir selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Emeği çok büyüktü. Bundan dolayı ilk konu başlığımızda da kendisine büyük bir teşekkür etmek istedim. Benim hayatımdaki yeri de oldukça farklıdır Sayın Temel Kotil'in. Bu mücadeleye başladığımız yandan itibaren ilk Sayın İsmail Demir veda etmişti. Daha sonrasında ise ikinci olarak Sayın Temel Kotil masadan birer birer eksiliyor mu dostlar? Birazcık hüznü geride bırakacağız. Evet, üzüleceğiz ama Allah'ın izniyle bundan sonraki günlerde TUSAŞ yeni başkanıyla, yeni genel müdürüyle yoluna kat be kat artarak hızlı bir şekilde devam edecektir. Çünkü gerek İsmail Müdürümüz gerekse de Temel Müdürümüz zaten böyle olmasını isterdi. İşte bazı soru işaretleri de tabii bazıları ortaya attı. Kaan projesi ne olacak? Anka 3 ne olacak? Allah'ın izniyle o projelere hiçbir şey olmayacak. Merak etmeyin, o projelere bir şey olmasına zaten ben izin vermem. Zaten siz izin vermezsiniz. Biz kimiz? Siz kimsiniz? Türk kamuoyu, Türk halkı böyle bir şeye zaten izin vermeyecektir. Allah'ın izniyle yeni göreve gelen müdürlerimiz de görevlerini layığıyla yerine getirecektir diyorum ve bugünkü ikinci konu başlığımıza geldiğimizde hep birlikte bir Yunan basınına gideceğiz. Kıymetli dostlar, Yunan basınının korktuğu şey sonunda başına geldi. Bileceğiniz üzere yaklaşık 3 senedir Yunanlılar ne zaman böyle işte Pakistan ve Türkiye arasında gerek bir tatbikat gerek bir ülkeler arası ziyaret gerçekleşse tek bir manşet girerdi. İşte Türkler Pakistan'la bir olacak, bizi işte sözde onların deyimiyle Ege Denizi'nde köşeye sıkıştıracak
şaşıracak. Hatırladınız değil mi bu haberleri? Sonunda Yunanların korktuğu şey başına geldi. Yunan basınının son haberine göre Pakistan'ın Türkiye'den almış olduğu bir tane korvet sözde onların kendi deniz yetki alanına girdi. Detaylar bir karşımıza gelsin. Öncelikle belirtmek isterim ki metni aynen Yunan basınında olduğu şekliyle sizlere aktaracağım. Yunan basınından Defense Point son yapmış olduğu haberinde Yunan sularında kaçak olarak bulunan Pakistan korveti sinyalleri görmezden geldi dedi. Haberin detaylarına indiğimizde ciddi ülkeler var. En son haritaya baktığımda Umman denizine kıyısı olan Pakistan var diyordu Yunanlı editör. Akabinde ise birkaç gün önce Türk donanmasıyla tatbikat yapmak üzere Marmara Denizi'ne gönderilen Türk yapımı Pakistan korveti Babür'ün Ege'ye ve Çanakkale Boğazı'na doğru yola çıktığı bilgisini aldım. Aksaz Deniz İstasyonu hem uluslararası hem de Yunan karasularında izinsiz, yani Türk gemilerinin sıklıkla yaptığı olağanı uygulayarak zararsız geçiş yapmadan sefer yaptı. Atina'dan Pakistan korvetinin mürettebatına defalarca çağrı yapıldı ve genellikle yalnızca bir tanesine cevap verildi. Korvete herhangi bir Türk savaş gemisi eşlik etmiyordu ve Pakistanlıların geçmişte de yaptığı gibi bu tutumunun yalnızca Rum tarafını rahatsız etme amacı taşıdığı tahmin ediliyor diye haberini sonlandırmıştı Yunan editör. Bu Yunanlılara göre Adalar Denizi'nin neredeyse %90'ı kendilerine ait olduğundan dolayı, kendi kafalar, öyle bir kafaları var. Bundan dolayı kıymetli dostlar, uluslararası sularda ve hatta Türk deniz sahanlığı içerisinden dahi zaten Pakistan korveti Babür geçiş yapsa bunların gözünde direkt işte bizim sularımıza girdi, ne oluyor, Pakistan Türkiye birleşti, bize mi saldıracak? Böyle bir kafaya erişiyorlar. Anlamak gerçekten de mümkün değil diyorum ve devamında şimdi 3. konu başlığımıza, konuyu saptırmadan kısa bir haber aktaracağım. Daha sonrasında sosyal medya haberlerimize geçeceğim. Şimdi Yunanlıların tedirginliğinden sizlere bahsettim ya. Yunanlılar tedirgin olmakta oldukça haklıymış. Bugün ben bir kez daha anladım. Bugün sabah saatlerinde kıymetli dostlar, Selçuk Reis, Sayın Selçuk Bayraktar Kemankeş 2'nin yeni bir test videosunu yayınlamıştı. Kemankeş 2 bileceğiniz üzere seyir dolanan mühimmat Baykar'ın üretmiş oldu. İsterseniz o video karşımıza gelsin. Yine ben videoyu durdurdum. Bazı detaylara da ulaştım. Video şu an sizlerle. Görmüş olacağınız üzere Sayın Selçuk Bayraktar Kemankeş 2 mini akıllı seyir füzesinin yeni test görüntülerini bu şekilde paylaşmıştı. Kemankeş görmüş olacağınız üzere burada bir tane pick-up üzerinden rahat bir şekilde fırlatılmaktaydı. Devamında ise başarılı bir şekilde uçuşunu gerçekleştirdi ve son olarak da Kemankeş 2 gezdi, dolaştı. Vurulacak test hedefi bulamadığından ötürü kendi otonom bir şekilde tekrardan piste iniş gerçekleştirdi. Habere bakar mısınız ya? Türkiye bir tane füze atıyor. Daha sonrasında o füze iniş gerçekleştiriyor. Sanırsınız insansız hava aracı. Bu insansız hava aracı değil kıymetli dostlar. Bu bir tane seyir füzesi. Artık nasıl bir noktaya ulaştık siz hayal edin. Ayrıca videoda tabi bazı detaylar benim dikkatimi çekti. Şahsi önerimdir. Dedim ya bir tane işte pick-up'tan, Ford herhalde yanlış görmediysem pick-up. Ford'dan atacağımıza şöyle 3. 4. test videosunda Kemankeş 2'yi TOG'dan atsak sizce nasıl olur? Yorumlarda bence bir görüşlerinizi belirtin. Ben böyle düşündüm. Ne yapacak biliyor musunuz? Bu ne anlama geliyor? Adalar Denizi civarında Kemankeş 2 sabah bir fırlatacağız bu keratayı. İşte Kemankeş 2'miz gezecek, dolaşacak. Herhangi bir Yunan tehdidi var mı yok mu? Kendisi karar verecek. Tehdit yok mu? Daha sonrasında da kendisi hiçbir şekilde füze boşa gitmeden, çünkü bunlar bileceğiniz üzere kritik teknoloji ve bir ton para. Paramız boşa gitmeden sadece yaktığı yakıt olacak. Hemen kendisi harp başlığına hiçbir zarar gelmeden inişini gerçekleştirecek havaalanına. Daha sonrasında da tatile gidecek. Görmüş olacağınız üzere işgal altındaki Türk adalarında bu şekilde Kemankeş Yunanları tir tir titrettikten sonra sahil kenarında şöyle güzelce sodasını içecek. Yakışır yiğidimize. Türk savunma sanayisi kısacası çağ atlamaya devam ediyor diyorum ve devamında isterseniz sosyal medya haberlerimiz bir karşımıza gelsin. Oldukça hareketli bir gündem mevcut bugün. Bugünkü sosyal medya haberlerimiz ilk olarak bir Cumhurbaşkanımız Erdoğan bileceğiniz üzere İspanya'ya çok önemli bir ziyaret gerçekleştirmişti. İki liderin de önemli açıklamaları oldu. Sizler için derledim. İlk olarak mesela Cumhurbaşkanımız Erdoğan Pedro Sanchez'e ilişkin açıklamalar yaptı. Dedi ki İspanya Başbakanı Sayın Sanchez ilkeli ve dirayetli politika benimseyerek İspanya, Filistin ve Türk milletinin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir diye bir ifade kullanmıştı. Hemen devamında Cumhurbaşkanımız Erdoğan İspanya ile
yapılacak işbirliklerine de değindi. Dedi ki uçak gemisini birlikte yaptığımız gibi bunun yanında diğer birçok insan hava araçlarında da yine aynı şekilde SİHA'larda, aynı şekilde Akıncı'da bütün bunları yaygınlaştırmak suretiyle dayanışmamız yine insansız denizaltılarla çok farklı bir konuma gelecektir diye Cumhurbaşkanımız Erdoğan önümüzdeki günlerdeki savunma sanayi işbirliklerine bu şekilde göz kırpmıştı. Son olarak da Pedro Sanchez, İspanya ve Türkiye her alanda en muhteşem ilişkilere sahip iki ülke. Türkiye, İspanya için anahtar bir ekonomik ortak ve bölgesinde önemli bir oyuncu açıklamasını yapmıştı. İsrail basınına gideceğiz. İsrail basınında yer alan haberlere göre Hamas, İsrail ile yapılacak olan ateşkes anlaşmasında Çin, Rusya ve Türkiye'nin garantör olmasını talep etmiş. Hamas, rehinelerin serbest bırakılmasını da içeren bu ateşkes anlaşmasında önemli değişiklikler de talep etmiş. İddia eğer doğruysa yine masadayız kıymetli dostlar. Özellikle de Gazze mevzusunda ateşkesin denetlenmesi anlamında Türkiye aktif bir rol alırsa gerçekten de çok önemli bir girişim olmuş olur. Devamında ise Antony Blinken sözde işte ABD tarafında ateşkes konuşuluyor. İsrail ateşkes istiyor. Artık bundan sonraki günlerde top Hamas'ta diye suçu Hamas'a atma derdindeler. Antony Blinken ne dedi biliyor musunuz? Hizbullah'ın roketli saldırıları nedeniyle 60 bin İsrailli evlerine dönemiyor dedi. Vah vah vah. Bakar mısınız şu açıklamaya? Yani orada yüz binlerce çocuk, kadın katletti utanmazlar. Ama görmüş olacağınız üzere Hizbullah'ın yalan yanlış doğru düzgün bir yere dahi düşmeyen füzelerinden dolayı 60 bin İsrailli evine dönemiyormuş. Bu açıklama beni oldukça sinir etmişti. Hemen devamında İsraillerin yapmış olduğu vahşet, yani türlü aklınıza ne geliyorsa. Son olarak da İsrailliler yangın çıkartıyor. Bunlardan her şey beklenir artık. Ama yangını neyle çıkartıyorlar biliyor musunuz? Yanlış görmediniz. İsrail ordusu Lübnan sınırındaki ormanlarda yangın çıkartmak için mancılık kullanırken görüntülenmiş. Gazze'de ölen kadın, çocuk, yaşlı, onlara ses çıkartmıyorsunuz. Batı topluluğu hadi ne oldu? Bir yerde işte ağaç yansa, ağaçlar sökülse, taşınsa doğa katlediliyor diye ortalığı ayağa kaldıran o doğa seviciler, o sözde doğa seviciler bu görüntüleri görüp ne derler? Çocuklar için ayağa kalkmadınız, ağaçlar için de mi gelmeyeceksiniz? Bugünkü sosyal medya haberlerimizin son kısmında ise Rusya'dan gelen ilginç çıkışa uzanıyoruz. Rus siyaset bilimci Stanislav Tarasov Turan'a ilişkin konuştu. Dedi ki Tarasov, Rusya ve Türkiye gelecekte tek bir jeopolitik proje olan Turan'a birlikte entegre olabilir. Her şey daha yeni başlıyor ve asıl gelişmeler henüz yaşanmadı diye Tarasov açıklamalarını sonlandırmıştı. İçimden aynı şeyi dedim. Ulan dedim, Turan'ın karşısındaki en büyük engel ABD, işte Avrupa Birliği, İngiltere değil. Kim? Ruslar. Bizzat kendiniz zaten bir de utanmadan böyle bir açıklama yapıyorsunuz. Yani Turan hayalimizi gerçekleştirmek için, yani Turan ülkelerini şöyle bir göz önüne getirdiğimizde harita üzerinde bir bakın kıymetli dostlar, zaten %60'ı 70'i böyle eski Sovyet etkisinden kalan, halen mücadele eden, bir şekilde evet Rusya'dan bağını kopartma anlamında halen mücadele eden ülkeler. Allah izin verdi de 2. Karabağ Harekatı'ndan sonra Azerbaycan'ı mesela artık büyük bir ölçüde Rus egemenliğinden, işte Rus etkisinden kurtardık. Allah'ın izniyle daha durun. Sırada Kırgızistan var, Kazakistan var. Biz bu adamlara boşuna SİHA vermiyoruz. Biz Türkiye olarak onlara ağabeylik yapacağız ki adamlar diyecek ki bizim Türkiye'den başka ağabeye ihtiyacımız yok. Ruslar bize ağabeylik yapmıyor. Aslında Ruslar kendi çıkarları doğrultusunda hareket ediyor. Ama Türkiye bizim zaten Turan Birliği'ndeki ortağımız diyecek. Yani o bölgelerdeki Rus etkinin azalması için Türkiye'nin daha fazla araç gereç, daha fazla onlara teknolojik yatırım yapması şart. Turan önündeki en büyük ülke Rusya'dan böyle bir açıklama gelince gerçekten de gülmeden duramadım diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.